Arkadaşlar merhaba, ben Murat Boyraz. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu videomuzda basit bir çizimi sadece font kullanarak nasıl minimal bir logo haline getiriyoruz? Hep birlikte bunu göreceğiz. Öncelikle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Logo çizerek veya tasarım yaparak hayatını kazanmak isteyen arkadaşlarımıza minik bir uyarı. Bazı yerlerde, bazı söylemlerde şunu sık sık görüyorsunuzdur. Eminim ki birçok eğitim videosu izliyorsunuz. Çok basit logo yapma siteleri var. Gerçekten yapmak istediğiniz işin adını girdiğinizde sizin karşınıza çok güzel logo örnekleri çıkartan bazı siteler var. Benim size tavsiyem bu sitelerden tamamen uzak durmanız. Bu siteleri şu şekilde kullanabilirsiniz. Orada yapılan işleri görüp neler yapıldığını inceleyip siz de bunlardan ilham alarak farklı şeyler deneyebilmek niyetiyle bunları kullanabilirsiniz. Ama ileride özgün bir tasarımcı, aranan bir tasarımcı olmak istiyorsanız tabii ki tamamen kendinize özgün çizimleriniz olması gerekiyor. Bu çizimler arkadaşlar çok ahım şahım çizimlerden bahsetmiyorum size. Şimdi yapacağım çizimleri gördüğünüzde, yapmış olduğum çizimleri gördüğünüzde ne demek istediğimi çok net anlayacaksınız. Bir müşterimiz var. Bu müşterimiz, hemen şöyle yapıştıralım. Bu müşterimiz bir bistro kahve dükkanı açmış ve buraya logo istiyor. Bu logonun içinde de istediği şey şu. Bir hayvan figürü, özellikle geyik olursa iyi olur dedi, ama herhangi bir hayvan figürü, doğa, yaprak vesaire gibi ama kahveyi de anlatan bir figür istiyorum dedi. Biz burada hemen ilk önce bir kuş çizmiştim. Kuşun kanadında bir kahve çekirdeği vardı. Daha sonra bir geyik çizdim. Bu geyiğin boynuzları kahve yapraklarından oluşuyor ve kafa kısmı bir bardak, kahve bardağından oluşuyor. Burada da ufak minimal bir ağacım vardı. Bu ağacın içinde de küçük bir kahve çekirdeğim vardı. Bunların arasında şu yapmış olduğumuz çizim beğenildi. Şimdi bu yapmış olduğumuz çizimi biz bir logo haline nasıl getireceğiz? Birkaç örnekle size bunu göstermek istiyorum. Şu yapmış olduğum çizimi öncelikle buradan opasitesini biraz düşürüyorum. Üzerinde yapmış olduğum çizimi daha rahat görebilmek için şöyle 36'ya kadar getirdim ve ekranıma kilitledim. Şimdi şu çizime bir yaklaşalım. Şöyle. Burada size aynı zamanda birkaç teknik de göstermiş olacağım arkadaşlar. Daha önce görmemiş olduğunuz farklı teknikleri de göstereceğim size burada. Öncelikle boynuzun oluşturduğu şu dalı çizerek başlayalım. Bunun için burada eğrilik aracını seçeceğim. Hemen eğrilik aracımı aldım. Şuradan yapmış olduğum çizimin üzerinden kontürü ters verelim. Devam ettim ve şöyle bir çizim elde ettim. Hemen bunu biraz kalınlaştırıyorum. Şöyle kalınlaştırdım ve buradaki hatları düzeltmek için de burada Smooth Tool'u seçtim ve şöyle bir iki kez dokunuş yapıyorum sadece. Evet. Şu anda gayet güzel bir hale geldi. Çizimimle benzer bir hale geldi. Şuradaki eğriliği düzeltmek isteyeceğim. Çünkü bunun tam karşısına aynısının kopyasını oluşturacağım. Bu tarafı bitirdikten sonra kopyasını bu tarafa geçireceğim için şurada bir düzeltme işlemi yapmak istiyorum. Onu da şöyle yapıyorum. Selection Tool'u seçtim. Burada görmüş olduğumuz noktayı düz hizaya getirdiğimiz zaman biraz daha aşağıya indiriyorum. Ve şu anda tam karşısında kopyayı aldığımda düz bir şekilde gelmiş olacak ve beni engellememiş olacak. Hemen biraz uzaklaşıyorum şimdi ve yapraklarımızı çizmeye başlıyorum. Birçok seçenekle yaprakları çizebilirsiniz. Pen Tool'la, işte burada eğrilik aracıyla. Fakat benim tercihim burada Paint Tool olacak. Paint Tool'da çok daha rahat çiziyorum arkadaşlar. Hemen önce şununla birlikte karışmaması için bu yapmış olduğum stroke'un etrafını yumuşatıyorum ve ondan sonra bunu da Command 2 ile ekrana kilitliyorum. Daha sonra buradan dediğim gibi Paint Tool'u aldım ve şuradan başlayarak önce dışarıdaki yaprağımı çiziyorum. Daha sonra şurada bir yaprak var. Onu da şöyle önce içini çizdim. Daha sonra da dışı için şuradan tekrar aldım. Mouse'la çok kolay yapıyorsunuz arkadaşlar. Ufak hata olduğunda zaten Smooth Tool'la bunu düzeltmeniz mümkün oluyor. Şunları içeri alacağız mesela, ufak hatalar. Hemen şuradan bir tane daha yaprak çiziyorum. Mouse'u hiç bırakmıyorum bu arada. Birleşme yerine kadar getiriyorum. Evet. 3 tane yaprağı çizmiş olduk. Şurada ufak bir hatamız var. Hemen onu düzeltelim. Biraz aşağıya çekiyorum ve ortadaki o kötü görüntüyü kaldırıyorum.
Hatta şurada da ufak bir işlem yapmamız gerekiyor. Şunu da biraz aşağıya çekiyorum ve tam olarak birleştirmiş oluyorum. Bakıyorum başka bir sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şimdi şuradaki dalımızı kilitlemiştik. Buradan kilidi açalım. Alttaki görselin de kilidi açılmış olduğu. Hemen onu seçiyorum ve tekrar Command 2 ile kilitliyorum ve çizime yaklaşıyorum. Bunun dediğim gibi kopyasını oluşturacağız. Bunu Options, Mac kullanan arkadaşlar için Options ve Shift, PC kullanan arkadaşlar için de Alt ve Shift ile tuttum ve yan tarafa çektim. Transform'dan ters çeviriyorum. Ve bunu Command G yani Ctrl G ile PC kullanan arkadaşlar için grupluyorum. Daha sonra da buradaki çizimimi grupluyorum. Şimdi şu iki noktayı bir önceki videomuzda bunu işlemiştik arkadaşlar. Buradaki iki noktayı birleştireceğiz. Yani şununla şunu ikisini tek bir görsel haline getirmiş olacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Tek bir çizim haline getirmiş olacağız daha doğrusu. Hemen Selection Tool'da şöyle ikisini seçtiğimiz zaman Command PC kullanan arkadaşlar için de Ctrl J'ye basmanız yeterli oluyor. Şu anda bu tek parça halinde gelmiş oldu. Şurada grupta bir sıkıntı var. Şöyle tekrar tamamını seçtim. Command G ile grupladım. Şimdi şurada kahve bardağımız var. Kahve bardağımız için size tamamen farklı bir teknik gösteriyorum. Daha önce bu tekniği videolarımda göstermemiştim arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada kahve bardağını oluşturmak için iki tane yatay çizgi çekiyorum. Daha doğrusu bir tane çizgi çekiyorum. Bunu Alt yani Options ve Shift PC kullanan arkadaşlar için Alt ve Shift ile sağ tarafa bir tane kopyasını oluşturuyorum ve bunu ters çeviriyorum. Şimdi bunun alt tarafından bir düz çizgi çiziyorum ve üst tarafından da bir düz çizgi çiziyorum. Şimdi bu alt ve üstte çizdiğim iki hattı grupluyorum. Command G ile grupladım ve sağ tarafa çizdiğim ikisini de grupladım. Neden grupladım? Bu ikisini ortalayacağım çünkü. Buradan dikeyde ve yatayda her ikisini ortaladım. Şurada kahve bardağımı elde etmiş oldum. Şunu biraz daha yukarı kaldırıyorum. Şurada göstermek istediğim tekniği daha rahat göstermek için. Şimdi arkadaşlar burada şu panelin içinde Join tool'u var. Yani bu bizim aslında yukarıda size bir önceki videomda göstermiş olduğum Join'le aynı fakat ufak bir özelliği var. Hemen onu size gösteriyorum. Bunu seçimini yaptım. Command'a basarak mouse'la şu ikisini seçtim. Ve Options PC kullanan arkadaşlar için de alt tuşuna basarak bu ikisinin bulunmuş olduğu yere bastığımda görmüş olduğunuz gibi ikisi gitti ve bana mükemmel bir köşe vermiş oldu. Aynı işlemi burada yapıyorum. Command'a basarak ikisini seçiyorum ve Options'a basarak burayı da temizliyorum. Aynı işlemi bu köşe için yapıyorum. Options'a yani PC kullanan arkadaşlar için alta bastım ve temizledim. Aynı işlemi burada yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bardağımızı bu teknikle yapmış olduk. Bunu farklı teknikle de yapamaz mıydık? Tabii ki yapardık. Hemen onu da göstermek istiyorum size. Ama bu farklı bir teknik olarak aklınızda kalsın arkadaşlar. Neden? Çünkü birçok çizimde parça parça yerler kaldığında bu join'le bu parçaları çok rahat temizleyebiliyorsunuz. Diğeri de şu. Mesela sağ ve sol taraftan Selection Tool'la buraya tıkladığınız zaman şunu kapatalım. Bir uca tıkladığınız zaman Shift ve yön tuşuna basarak bunu kaç tane yön verdiniz? Buradan 5 tane verdiniz diyelim. Aynı şekilde diğer taraftan da dokunup 5 tane verdiğinizde yine bardağı elde etmiş oluyorsunuz. Fakat dediğim gibi her tekniği öğrenmenizin bir faydasının olacağını düşündüğümden ben size diğer tekniği de göstermek istedim. Bunu kaldıralım. Şimdi şu ikisini birleştirmek istiyorum. Burada bu kahve bardağının şu üst tarafında şöyle bir geçiş istiyorum. Onun için de bununla aynı hizada şöyle biraz daha aşağı çekiyorum. Hatta şurada tutalım. Bunun grubunu bozalım. Sadece bunu aşağıya çekerek şöyle. Daha sonra şu ikisini şuradaki grup tam bozulmamış arkadaşlar. Şu grubu da bozalım. Bakalım burada var mı? Burada var mı? Yok. Tamam. Grubu bozduk. Şimdi bunu aşağı doğru indirdim. Bardağımı seçtim ve buradan şekil oluşturucu aracı seçerek bardağın üst kısmını attım. Daha sonra sol kısmını, daha sonra da sağ kısmını attım. Şimdi bu
üst taraftaki parça tek bir parça halinde kaldı. Hemen bunu Command Z ile geri aldım. İkisini birden seçtim. Selection'la Command J ile Join ile birleştirdim. Aynı şekilde bu tarafı aldım ve birleştirdim. Şimdi şu uç taraflarının hafif kıvrımlı olmasını istiyorum. Selection Tool'da ikisini seçtim ve şu görmüş olduğunuz gözlerden hafif bir şekilde aşağıya aldım. İçeriye doğru çektim daha doğrusu. Daha sonra bu kahve bardağımı, hatta önce şöyle yapalım. Üstteki seçimimizi tamamen grup haline getirelim tekrar ve kahve bardağımızı şöyle yaklaştıralım. Evet, istemiş olduğumuz çizimi burada elde ettik. Şimdi bu çizimi bir logo haline getireceğiz yazıları kullanarak. Buna geçelim. Öncelikle şu çizmiş olduğumuz hattı, daha doğrusu önce şu arkadaki eskizimizi bir kaldıralım. Daha sonra bunun belki değişiklik yaparız diye bir kopyasını şöyle dışarıya oluşturuyorum ve bu görselimi de objeden expand ederek alttakini de tabii ki seçiyorum. Expand ederek tek bir görsel haline getirdim. Şimdi üstteki dalların biraz fazla büyük olduğunu düşünüyorum ve birazcık Options ve Shift'e basarak tamamını küçültüyorum ve tekrar bardağımın üzerine şöyle yerleştiriyorum. Evet. Biraz daha minimal olmuş oldu bu şekilde. Şimdi şöyle 3 tane farklı teknik göstereceğim arkadaşlar size. Onun için bundan 3 tane oluşturuyorum yan yana. Artboard'umu biraz daha genişletmek istiyorum. 1500 piksele 1500 piksel almıştım. Hemen şuradan Artboard'u seçtim. Şu ucundan tuttum. Biraz daha bu tarafa çektim. Şimdi birinci logomuzu şöyle alalım. İkinci logomuzu biraz daha ortalayalım. Daha sonra tuttum. Tamamını şöyle ortaladım. Şimdi ilk yapacağımız işleme geçelim. Hemen şurada dediğim gibi yazı karakterleri kullanarak logo oluşturacağız. Önce şöyle bir hat çizmek istiyorum arkadaşlar. Tam bardağın altından denk gelecek şekilde bir çizgi çiziyorum. Ve buna da şöyle yapalım. Şuradaki kontürün aynısından vermek istiyorum. Kaç verdiğimi hatırlamadığım için şimdi. Tabii bunu küçülttüğümüz için 1'e kadar, hatta 1.5 da diyebiliriz buna. Bir bakalım. 1.5'tan oldu. Biri de daha güzel durmuştu. Evet. Şunu kullanabiliriz. Bu çizimi önce bir gruplayalım. Command G ile tamamını grupladım. Şimdi bu ikisini aynı hizaya getirmek için yatayda ortaladım. Daha sonra bunun bardağın her iki tarafından şöyle makasımı kullanarak her iki tarafından kesmek istiyorum. Bir tane şuradan bir nokta bıraktım. Bir tane şuradan bir nokta bıraktım. Ve ortada oluşan kısmı buradan çıkarttım. Şimdi şu ikisini tekrar grup haline getireceğim. Ve tamamını seçeceğim. Tekrar ortalayacağım. Evet, şu anda ortaladım. Daha sonra şurada dediğim gibi text yaparak bu işi yapacaktık. Bu yazı karakterini bir sonrakinde kullanacağım. Burada ben minimal logolarda çok hoşuma giden bir Radikal diye bir fontumuz var. Bunu kullanacağım. Markamızın adı Tone One. Tamamını seçtim. Options ve sağ yön tuşuyla arasını açtım. Şimdi buradan fontumuzu da ince bir font seçtim. Ve tekrar arasını açıyorum. Şuradaki ucu birleştireceğim. Evet. Aslında şurada ufak bir dengesizlik oluyor. Hemen onu çözmek için de buradaki boşluğu şöyle seçelim. Buradaki boşluğu biraz daha azaltıp şuradaki boşluğu da biraz daha arttırırsak bu işi çözeceğiz. Şöyle yapalım, daha doğrusu şuradaki boşluğu ileri doğru alacağız. Ve bunu bu şekilde çözmüş olduk. Şimdi alta bir çizgi daha kopyalıyorum.
Ve bunu hatta önce yazısını yazalım, ondan sonra kopyasını oluşturalım. Bu firma bistro kahve dükkanıydı. Şimdi buradaki boşluğu azaltmak istiyorum. Çok fazla olmuş oldu. Ve bunu biraz daha küçülteceğiz. Arasını biraz daha açıyorum. Options ve sağ yön tuşuyla, PC kullanan arkadaşlar için de alt ve sağ yön tuşuyla açıyorum arasını. Ve burada bunun fontunu değiştirmek istiyorum. Buna da diğer minimal logolarda yine çok güzel giden bir font. Bunu seçiyorum ve kalınlaştırıyorum. Bistro Cafe çok kolay oldu. Şöyle. Daha sonra hepsini expand edip ortalayacağım için şimdilik şöyle kabaca bir hesap yaptım. Evet. Şimdi aynı çizgiden bu sefer burada oluşturdum. Tekrar az önce bahsettiğim gibi şu anda yazılarında herhangi başka bir işlem yapmayacağım için bunları ikisini seçim yaptım. Objeden expand ettim. Ve burada görmüş olduğum tüm çizimi seçtim ve tekrar ortaladım. Şimdi şuradaki bistro'nun makasla üzerindeki çizgiyi keselim. Bir tane bu taraftan, bir tane de bu taraftan ve ortadakini seçtim. Pardon, yanlış oldu. Ortadakini seçtim ve kaldırdım. Şimdi şu yazıyı biraz daha aşağı alabiliriz. Uzaklaşıp bakalım. Yazı logoya göre küçük kaldı. Şöyle seçimimi yaptım. Biraz daha büyüttüm. Evet. Şimdi istediğim etkiye gelmiş oldu. Bistro Cafe biraz büyük geldi gözüme. Şunu biraz daha küçültmek istiyorum. Evet. Şimdi biraz daha iyi oldu. Logoyu da biraz daha logonun, yazının içine dahil etmek istiyorum. Bu şekilde ilk logomuzu oluşturmuş olduk. Şimdi geldik ikinci logomuza. Bunun için de diğer yazı karakterini kullanacağım arkadaşlar. Hemen şuradan tekrar yazımızı yazalım. Bunu iki parça halinde yazmak istiyorum. Bir tane bu tarafına, bir de diğer tarafına yazacağım. Onun için kopyasını oluşturdum. İkisini seçtim. Daha doğrusu şunu değiştirelim hemen. Şimdi ikisini seçtim ve diğer yazı karakterime geldim. O da şu. Bunu da çok seviyorum. Minimal logolarda çok güzel duruyor. Bir tane bu tarafa, bir tane bu tarafa aldım. Şimdi öncelikle şunun arasını biraz açalım. Options, yani PC kullanan arkadaşlar için de alt tuşuyla ve sağ yön tuşuyla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kez buna verdim. Ve aynı şekilde buradan da aldım. Hatta biraz daha açabilirim arkadaşlar. Şöyle devam edeyim biraz daha. Aynı şekilde buradan da verdim. Ve şimdi bu ikisini seçerek ortaladım. Font biraz küçük oldu. Şöyle biraz daha büyütmek istiyorum. Ve aynı şekilde diğerini de verdim. Şöyle biraz daha yaklaştım. Bakalım. Evet. Hatta biraz daha büyütebilirim. Aynı şekilde buradakini de büyütmek istiyorum. Ve her ikisini tekrar ortalıyorum. Diğer logolarını şöyle biraz daha uzaklaştıralım. Evet. Şimdi burada şu ikisini biraz daha aşağıya doğru çekiyorum. Burada başka bir işlem daha uygulayacağız arkadaşlar. Hemen bir halka, yuvarlak çiziyorum. Şöyle tam ortasına denk gelecek şekilde bunun dışına vermiş oldum. Ve type'ı seçerek buradan bistro
kahveyi yazıyorum. Buradaki fontumuzu da tekrar değiştiriyorum. Yazım küçültüyorum. Bir tık kalınlaştırıyorum. Hatta bir tık daha kalınlaştırabilirim. Ve bu seçimimi Type'dan Pet Options'a gelip ön izlememi açıp Flip dediğim zaman ters çevirmiş oluyorum. Şimdi burada ufak bir ayarımız kaldı. Şuradan şöyle aşağıya doğru döndürdüm. Ve bunu biraz daha yaklaştırıyorum. Şimdi şu ortasındaki kalan boşluğa tarihini yazalım. Kuruluş tarihi 2020. Bunun fontunu bir tık inceltelim. Ve şu iki tarafta uçta şöyle yapalım. Bir tane buradan biraz daha aşağı indireceğim. Bir tane tam karşısına Options ve Shift'i kullanarak kopyasını oluşturdum. Biraz daha sağa çektim. Şimdi ikinci logomuz da hazır. Gelelim üçüncü alternatifimize. Şöyle biraz daha rahat çalışabilmek için şöyle sağ tarafa doğru, sol tarafa doğru biraz daha aldım. Seçimimi yaptım. Şöyle bir yuvarlak daha oluşturalım. Ters verdim bunu. Biraz daha genişlettim ve şimdi ikisini ortalıyorum. Şöyle biraz daha büyüteceğim. Markanın ismini üste yazıp altta da ünvanını kullanacağız. Şöyle biraz daha yukarı aldım. Buradan yazımı seçtim. Ton One yazdım ve şöyle biraz daha çevirdim. Çok kalın oldu font. Light kullanalım. Options ve Alt tuşunu kullanarak şöyle biraz daha küçülttüm. Evet. Şimdi bir tane kopyasını oluşturuyorum. Ve tam üstüne gelecek şekilde bir tane yapıştırıyorum. Bu kopyasını da buradan ön izlememi açıyorum. Ters çeviriyorum. Dışa veriyorum. Ve şöyle çeviriyorum tekrar. Buraya da bir sıra kafamı yazıyorum. Ve fontumu değiştiriyorum. Şuradan biraz daha kalın kullanalım. Fontumuzu biraz daha küçültelim. Ve tekrar şöyle ortalayalım. Biraz daha küçültebilirim. Evet. Şimdi bunun dışından da bir halka çizip şöyle tamamını bir ortalamak istiyorum. Evet. Şu iç kısımda kalan kısma, bölüme şöyle biraz daha küçültüyorum bunu. Çok hafif. Biraz daha aşağı alıyorum. Şurada kalan bölümde makasımla bir tane buradan, bir tane de buradan üsttekini atıyorum. Aynı şekilde alttakini seçtim. Bir tane bu kısımdan tam karşısına gelecek şekilde bir tane de bu kısımdan seçimimi yaptım ve ortayı boşalttım. Şimdi bir tane de bunun dışına bir halka çizmek istiyorum. Şunları biraz daha büyütebiliriz.
Daha doğrusu kalınlaştırabiliriz. Uçlarını da oval hale getirelim. Şurada bölüm bakalım isteyecek mi? Şuradaki bölüme belki tarihi yazabiliriz tekrar. Biraz daha küçülttüm. Şöyle bir baktım. Boş kalıyor mu? Evet, boş kalıyor ama biraz da boşluk olması logoda iyidir. Nefes alması açısından. Şöyle hemen seçimini tekrar yaptım. Şunları seçtim. Biraz daha köşeye alalım. Bunu da biraz daha köşeye alalım. Görmüş olduğunuz gibi ufak bir eskizden 3 tane logo çizmiş olduk. Hemen bunları farklı renkte ayarlayalım. Tamamını seçtim. Expand ediyorum. Tekrar expand dedim. Şöyle biraz daha yukarıya kaldırdım. Alt tarafa da bir alan açtım. Ve bu alanda bir renk verelim. Şöyle renk paletimizi açalım. Örneğin şuradaki rengimizi verelim. Tamamını seçtim. Alt ve Shift, Options ve Shift, PC kullanan arkadaşlar için de Alt ve Shift ile aşağıya kadar çektim. Bunlar tabi altta kalmış oldu. Şuradan Arrange'den tamamını yukarıya çıkarttım. Ve şöyle bir renk değişikliği yapalım. Artık tabii ki şununla da bir işimiz kalmadı. Buradaki çizimlerimiz bizim için yeterli olmuş oldu. Ufak bir çizimden, eskizden 3 tane sadece yazı karakterlerini kullanarak 3 tane logo elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bunlardan bir tanesini bir mockup haline getirelim. Bakalım mockup'ta nasıl duruyor. Benim daha önce indirmiş olduğum bir mockup var. Bu mockup'ı ben yoruma indirme linkini ekleyeceğim. Buradan indirebilirsiniz. Hemen buradaki Smart Obje bölümüne çift tıkladım. Burada yazan logoyu buradan kaldırdım. Kendi logomuzu yapıştırdım. Biraz daha büyütüyorum. Hemen renk seçimimizi beyaza çevirelim. Kaydet dedim. Ve kendi logomuz biraz küçük oldu. Şöyle biraz daha büyütelim. Enter dedim. Kaydet dedim. Biraz daha büyük hale gelmiş olması daha iyi gösterecekti. Evet. Görmüş olduğunuz gibi minimal, gayet şık bir logo elde etmiş olduk. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Tabii ki abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olmayı ve destek olmayı da unutmasınlar. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Hoşça kalın.